Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda neler bilmelisiniz, hayatla ilgili, hayatınızla ilgili neler bilmeniz gerekiyor? Kartlar size ne mesajlar verecek? Buna bakacağız birlikte. 3 ayrı deste hazırladım. Bunlardan hangisi içinize siniyorsa, hangisini hissediyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama benim önerim hepsini dinlemenizden yana olacak. Çünkü bu genel açılım olduğu için bireysel bir açılım değil. Sizin seçtiğiniz dışında bir desteden de bilgi alabilirsiniz. Şimdi 2 ve 3'ü kenara alıp hemen lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Bakalım kartlar neyi bilmen gerekiyor diyor, ne bilmelisin, hayatınla ilgili hangi mesajları sana verecek. Bakalım. Bunlar tabii senin bildiğin şeyler olabilir. Şu an yaşadıkların olabilir. Ya da bilmediğin şeyler de olabilir. Belki bilmiyorsundur ve şu an öğrenecek olabilirsin. Bir takım sorunlarla uğraşman gerekecek. Yani kendini yıpranmış, böyle bir yılgın, harap olmuş hissedebilirsin. Önünde bir takım engeller olacak ve bunları aşmak için büyük çaba sarf edeceksin ve birden fazla konu olabilir bu. Yani birden fazla konuyu düşünmek zorunda olabilirsin. Şimdi genel bir açılım olduğu için lütfen herkes kendi hayatına uyan neyse bunu alsın. Çünkü hepinize uymayabilir biliyorsunuz. Şimdi dengesiz bir süreç ve dengeye koyma çabası görüyorum ben burada. Yani her şeyi bir dengede tutmaya çalışacaksınız ve önünüze bir takım engeller çıkacak bu minvalde. Çok fazla düşünme, dert etme, çözüm arayışı ama bu çözüme de ulaşıyorsunuz, bilginiz olsun. Yani sadece düşünmekle kalmıyorsunuz, farkındalığınızın arttığı, önünüzdeki engelleri bir bir aştığınız bir sürece gireceksiniz. Burada bir adım var. Yani burada bir pişmanlık gösteren bir şahıs var. Şimdi kiminiz için hayatınıza, geçmişte size sıkıntı ve sorun yaşatmış, sizi bayağı yormuş bir kişinin bir af dilemesi, geri dönmesi, beni affet demesi, bir pişmanlık göstergesi görüyorum ben burada. Bu sizin beklediğiniz, düşündüğünüz biri olabilir. Ya da ya hiç beklemiyordum, böyle bir şeyler yaşattı bana ama şimdi geldi ve özür diliyor, pişmanlık sunuyor diyeceğiniz bir kişi gelebilir hayatınıza arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani buradaki yılgınlık hem sizin hem de bu adım atacak kişinin yılgınlığı, işte pişmanlığı ve hüzünü olabilir. Şimdi burada kupa onlusu, çocuklar ve yine çocuk. Kiminiz için çocukla ilgili bir düşünce ve fikir olabilir. Yani çocuk yapma isteği ya da bir çocuğunuz var ve onunla ilgili bir şeyler yapıyorsunuz, bir uğraş veriyorsunuz ve bir şeyleri dengeye sokmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda, özellikle çocukla ilgili konularda dengeye girme, mutlu haberler alma, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız, bilginiz olsun. Ayrıca kupa onlusu bir aile görüyorsunuz burada, mutlu, onlu, zaten tamamlanmış, bütün kupalar tamamlanmış. Artık her şey elinizin altında, mutlusunuz. Şimdi aile içi meselelerde düzelme, olumlu gelişmeler, mutlu haberler, daha sıcak yaklaşımlar görebilirsiniz aile içinde. Bu hem kendi aileniz olur, evli değilseniz işte anne baba gibi düşünebilirsiniz ya da işte çevrenizde sizin aile gibi gördüğünüz bireylerle oluşacak mutlu anlar olabilir bu. Evli olanlar için evlilik içindeki mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine çocuk bekleyenler çocuk sahibi olabilir, çocuğunuzla ilgili olumlu gelişmeler alabilirsiniz ama yani genel olarak mutlu haberler alacağınız bir süreç. Şöyle, burada bir engel var demiştim. Yani engelleri aşma çabası ve bu konuda sürekli düşünüyorsunuz. Bu engellerin aşılmasından sonraki mutluluk ve tamamlanma da olabilir bu. Yani önünüzde bir takım engeller çıkacak ve siz bunları başarıyla, bir azimle aşacaksınız ve başarı elde ediyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi adalet kartı gerçek anlamda bir mahkemeyi verebilir bize. Bir mahkeme sürecinde olanlar ya da olacak olanlar vardır aramızda. Ya da bir süredir hak ettiğimi alamıyorum. Yani bir şeyler bekliyor olabilirsiniz. Yani belki özür, belki karşı taraftan pişmanlık ya da pişmanlık olmasa bile ya ben bunu hak etmedim, hak ettiğimi arıyorum dediğiniz bir süreç olabilir. Bu ilişki olur, arkadaşlık olur, aile içi olur, iş hayatı olur, her şey olabilir. Hepinizin hikayesi farklı. Bu kart bize der ki hak eden hak ettiğini alacak. Yani sen ne hak ediyorsan, beklentin neyse bunu alacaksın. Burada bir süredir kendi içinize hapsolmuş olabilirsiniz. Yani düşünüyorum, bir şeyleri dert ediyorum, kendi başıma kaldım. Eyleme geçmiyorum, sadece bekliyorum. Ve kararsızım. Adım atıp atmama konusunda kararsızım. Ya da işte ne yapsam bilemiyorum. Veyahut da beklentilerim var, olacak mı olmayacak mı, ne olacak kestiremiyorum dediğiniz bir süreç olacak. Kendi içinize kapanıp düşündüğünüz bir süreç. Akabinde bir adalet savaşı. Yani böyle hak ettiğimi alacağım, hak ettiğimi alıyorum dediğiniz bir sürece giriyorsunuz ve şu kararsızlık evresinden çıkacaksınız. Eyleme geçiyorsunuz aslında. Yani düşündünüz, taşındınız, ne yapacağınıza karar vereceksiniz ve doğru adım atmak için aslında bu bekleme süresini sağladınız. Yani doğru olanı yapmak istiyorsunuz. Belki bazılarınız eyleme geçmekten de çekiniyor olabilir ama artık bir eyleme geçilecek. Yine bir arayış, yani burada önünü göremeyen, yolu görmeye çalışan, bir şeyler arayan bir şahıs. Ve burada iki ayrı karakter var. Kılıç kralı ve değnek kraliçesi. Kılıç kralı sözleri keskindir, biraz serttir, fevri olabilir. Duygusal değildir. Daha çok kendi mantığıyla, istekleriyle hareket eder. Biraz sert ve otoriter bir karakteri veriyor bize. Ve burada tam tersi. Biraz daha böyle cana yakın, daha samimi, konuşkan ama konuşurken kırma odaklı değil de böyle daha keyif alma ve verme odaklı. Sadece kendini düşünen değil, karşı tarafı düşünen daha naif ama olgun bir kadın tasviridir kraliçe. Şimdi hayatınızda eğer bu sert yapıda olan siz değilseniz hayatınıza böyle bir karakter girebilir. Ya da siz, şimdi burada bir beklenti var ya, kiminiz için bu karakterin normale dönmesini bekliyor olabilirsiniz. Ya da bu karakterin, bu sert karakterin size adım atmasını bekliyor olabilirsiniz. Burada bir beklenti durumu var. Yani önümüzdeki süreçte biraz böyle sert ve otoriter bir karakterden beklentileriniz, o kişinin adımı olabilir. O kişiden kesinlikle bir beklenti var burada. Yani bir beklenti içine gireceksiniz. Aslında bu destede çok fazla şey var. Yani kiminiz evlilik hayatı, aile içi sorunlar ve bunların dengeye girmesi, kiminiz önünüze engeller çıkacak, bu engelleri aşıyorsunuz, bir bir aşacaksınız. Tabii sizi biraz yoracak, hani bir anda pat diye olacak bir süreç değil ama artık konu her neyse engellerin aşması. Tabii bu sizin çabanıza binaen. Yani burada konu şu, senin çaban gerekiyor ve sen çaba sarf ettikçe engelleri aşıyorsun. Yani burada konu seninle alakalı, üçüncü bir şahısla alakalı değil aslında. Beklemede olduğum bir süreç ve akabinde eyleme geçme, adalet kartı dediğim gibi mahkemelik olanlar varsa hak ettiğiniz neyse onu alıyorsunuz. Başarılı olmanız gerektiği yerde başarılı olacaksınız ama gerekli çabayı göstermeyenler başarısız olacaklar gibi. Size haksızlık yapıldıysa bunun karşılığını karşı taraf alacak. Siz hak ettiğinizi alacaksınız. İşte burada mesela bir özür, bir af var, bir geri dönüş var. Birilerinden bir adım gelebilir. Ayrıca kiminiz de yine ekstra böyle zor bir karakteri bekleyecekler. Ben şu son kartlara tekrar bir kart daha seçmek istiyorum. Daha derin cevaplar arıyorum. Daha bir detay istiyorum. Ne olabilir bu ya da bu konuyla ilgili ne olacak? Kalp kırıklığı. Oo, üst üste. Şeytan ve kılıç üçlüsü. Arkadaşlar şöyle anlatacağım. İyi ki de çekmişim. Şimdi burada beklediğiniz karakter, bu karakter size bir kalp kırıklığı yaşatacak ya da yaşattı.
Burada aldatma, yalan söyleme, kendini olduğundan farklı gösterme durumu var. Siz artık bunu farkına varacak olabilirsiniz. Ya da zaten bunu farkına varmışsınızdır ama hala bu kişiden bir beklenti içinde olabilirsiniz. Belki özür diler, belki değişir, düzelir, bana geri gelir vesaire gibi ama şunu söyleyeyim. Geçmişte bu gibi sıkıntılar yaşayan ya da yaşamamış olanlar önünüze çıkacak bu durum ve bu durumdan sıyrılmaya bakın. Yani tekrar bu kişiyi beklemeyin. Çünkü bir kısmınız belki geri döner, belki düzelir diye bu kişiyi bekleyecekler ama hayır. Ve şöyle bir kısmınız içinse hayatımdaki insana pek de güvenmiyorum. Yalan söylediğini düşünüyorum. Önümü göremiyorum. Git geldi davranıyor dediğiniz bir kişi varsa hayatınızda yakın vadede bu kişinin gerçek yüzünü görecek olabilirsiniz. Hissettikleriniz gün yüzüne çıkacak olabilir. Yalan, aldatma, üçlü ilişki içindesinizdir ve bu durumu farkına varacaksınız. Bu kişinin size gerçekten adım atmayacağını ve değişmeyeceğini farkına varacaksınız. Yani burada aslında iki ayrı konu var. Kiminiz için aldatma, yalan dolan, ilişkinin kötü ilerlemesi, kiminiz için uzun süreli ilişkilerde özellikle ve zaten hani çok da sorunlu olmayan, ufak tefek sorunlu olan ilişkilerde düzelme, toparlanma. Ama çok vahim olan durumda da artık bunun apaçık gün yüzüne çıkması, bütün böyle çıplaklığıyla o olumsuzluğu farkına varma ve karar vermek zorunda kalabilirsiniz bu konu hakkında. Yani bu adalet mevzusu, yani sen bunu hak etmiyorsun bak. Bunu farkına var artık durumu olabilir. Yani şu olumsuzluğu farkına varıyorsun. Bunu hak etmediğini farkına varacaksın. Artık bekleme, bırakman gerekeni farkına var diyor olabilir kartlar bize. Birinci deste. Umarım fayda sağlar size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Duygu, düşüncelerinizi bana yorumlarda iletebilirsiniz, bahsedebilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olup bana destek olabilirsiniz. Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada da ekstra açılımlar var. Faydalanabilirsiniz oradan. Bakalım şimdi ikinci deste. Kartlar bize ne söyleyecek? Ne bilmelisin, ne bilmen gerekiyor, neler olacak hayatında? Ekstra kartlar hemen çekelim. Kılıç beşlisi aslında bize doğrudan doğruya bir çatışmayı ve savaş halini zaten direkt verdi. Tabii bu yine söylüyorum, yaşadığınız bir süreç de olabilir. Şu an bunu yaşıyorum diyebilirsiniz ya da bu süreci yaşayacaksınız. Şimdi burada tartışma ve çatışma hali var. Birileriyle savaş halinde bulacaksınız kendinizi ve para şövalyesi bize bu iş hayatında, kariyer hayatında olabilir der. Yani önünüze engeller çıkabilir, engel oluşturan kişiler çıkabilir, iş güç hayatınızda size sıkıntı yaratacak kişiler çıkabilir ve bu evrede tabii bunu sadece iş olarak düşünmeyelim. Mesela para kartı nedir? Buradaki kişi daha böyle duygusal düşünmeyen, daha mantıksal olan, duyguları geri planda olan bir şahısı da verir bize. Aynı zamanda böyle bir kişiyle çatışma halinde olmuş olabilirsiniz. Ya da bir süredir işte bu çatışma, uyuşmazlık durumunu yaşayıp artık duygulardan arınıp mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Ve burada karar durumu var. Yani bir karar vermeniz gerekecek bu çatışma haliyle ilgili. Bu gitmek ya da kalmakla alakalı bir şey olabilir ki burada bir gitme durumu var bakın. Yani burada biri ya hayatınızdan gidiyor ya siz gidiyorsunuz. Bakalım. Yani bir karar aşaması var zaten. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Birileriyle sorun yaşayacaksınız ve bir karar almanız gerekecek. Uzaklaşıyorsunuz bir şeylerden. Tamam, siz artık kendinizi eskisi gibi mutlu hissetmiyorsunuz. Yani şu kupa olmusu, tamamlanma, mutluluk, tatmin olma durumunu yaşamak isteyeceksiniz. Şu tartışma, bohem, sizi sıkan ortamdan ya da kişilerden veya durumdan, bu her neyse, bundan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Bir karar vermeliyim artık, bir yol ayrımındayım diyeceksiniz ve artık gitme kararını alacaksınız. Yani gitmelisiniz, bir şeyleri bırakmalısınız, uzaklaşacaksınız. Sırf o mutluluğu elde etmek için. Çünkü sizi bayağı yoracak şu çatışma hali, savaş hali. Bununla uğraşamam diyeceksiniz. Güç.
Gücü elinizde tutacaksınız. Yani diyeceksiniz ki tamam, ben artık mantığımla hareket ediyorum, düşünüyorum, taşınıyorum, bu şekilde eyleme geçiyorum. Güç elimde, burada maddi anlamda kazancı verir. Şu uzaklaşma akabinde bu geliyor, güç geliyor. Yeni bir ortama girme, yeni iş, yeni belki tanışıklıklar, ama burada gücü, maddiyatı, maneviyatı artık böyle yükselmiş bir karakter. Önünüze seçenekler ve fırsatlar çıkacak arkadaşlar. Doğru olanı seçmelisiniz. Yani bu tercihlerden kimisi olumsuz, kimisi olumlu olabilir. Çünkü burada fare var, yılan var, şato var, para var. Yani olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız. Doğru yaptığınız takdirde gücü elde edeceksiniz. Yani gitmeniz gerekiyorsa bunu farkına varın ve orada durmayın, artık gidin. Çünkü gitmek size yeni olumlu yollar açacak. Atacağınız adımlara dikkat edin. Önünüze birçok seçenek ve tercih çıkabilir. Seçimlerinize dikkat edin ki olumlu seçimler yapacağınızı aslında ben burada düşünüyorum. Ve iletişimin kuvvetli olacağı bir döneme gireceksiniz. Full iletişim kuracağınız bir dönem. Nedense benim hissiyatım bu deste için böyle daha çok duygusallıktan ziyade iş güç durumu gibi. Sanki birileriyle iletişime geçmeniz gerekecek ve iş güç mevzusu gibi daha çok geliyor bana. Mesela Kupa Kraliçesi bir duygu, şimdi duygusal bir şey çıktı. Arkadaşlar, kiminiz için mevcut işte olumsuzluk yaşayanlar buradan uzaklaşıyor iş kariyer hayatında ve yeniye bir adım atıyor. Önünüze çıkan tercihleri değerlendiriyorsunuz ve güçlü kılacak bu sizi. Onun dışında burada Kupa Kraliçesi ve Değnek Kralı var. Çok duygusal olan bir tarafla, evet duyguları olan ama çok da yoğun olmayan, çok fazla duygusallık konuşturmayan bir taraf var burada. Bir takım sıkıntılar ve yükler olacak üstünüzde. Belki ufak tefek sorunlar, belki bir türlü aşamadığınız problemler. Bu kişiyle bir iletişim kurulacak aranızda. Yani bir yüz yüze geleceksiniz. Dertlerinizi, tasanızı, sorunlarınızı açacaksınız birbirinize. Bir dengeye girme çabanız olacak. Çünkü burada çok duygusal biri var. Burada çok duygusal olmayan, biraz daha rahat olan biri var. Çok böyle işte sohbeti vesaire seven, sosyalleşmeyi seven biri. Ama bu iki kişi de aslında birbirine bakıyor ve bir takım yükler, sorumluluklarla birlikte dengeye girme çabası olacak hayatınızda. Buna da böyle ekstra bir kart seçelim. İlk desteği çünkü seçmiştim. Bakalım. Zafer var arkadaşlar. Eğer ki şimdi dedim ya, burada bir iletişim görüyorum diye. Burada bir iletişim var. Bu kişi, beklediğiniz birisi size adım atabilir. Ya zaten bu kişiyle büyük sorunlar görmüyorum. Aranızda çok büyük problemleri olmayan, aşılabilecek sorunları olan ama bir türlü bunu aşamayan kişiler varsa bir araya geleceksiniz. Bir konuşma, anlaşma, bir dengeye girme çabası, şu sorunları aşmaya çalışacaksınız. Yükü sırtlanacaksınız ve burada mutluluk var. Yani mutlu iletişim, birlikte samimi duyguların açılması, bir başarı elde etme durumu var. Arkadaşlar, şimdi burada duygusal odaklı bir durum var ama desteğin başından beri daha çok böyle duygusallıktan ziyade para mevzusuna geldi. Burada bu durum maddi anlamda da gelişebilir. Yani şu iş mevzusu, hani bir yerden kopuyorsunuz, sonra önünüze seçenekler çıkıyor, başka bir yere adım atma var dedim ya, sizi güçlü kılacak. Bu onun başarısı olabilir. Yani bir yerden gidip yeni seçeneklerin önüne çıkması, yeni tercihler, yeni bir iş ortamı belki. Belki de mevcut işte yükselme gibi burada bir başarı var. Yani kiminiz mevcut işinde yükselecek, ilişkisinde olumlu gelişmeler yaşayacak ya da iş arayışında olanlar yeni bir işe atılacak. Ama burada bir başarı durumu var. Biraz da artık sorunlar çözülecek diyebilirim. Yani üstünüzdeki yüklerden arınacaksınız. Birinden iletişim, haber bekliyorsanız bu iletişim kuruluyor. Olumsuz ortamlardan uzaklaşıyorsunuz. İkinci deste de aslında güzeldi. Yani tabii alacağınız kararlara göre değişir her şey. O yüzden seçimlerinizi iyi yapmalısınız arkadaşlar. Umarım ikinci deste de size fayda sağlar. Yorumlarda lütfen buluşalım. Bana deste hakkında ya da işte düşündüğünüz her neyse bunları
Yorumlarda belirtebilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz bana destek olmak adına. Instagram'dan da bu arada açılımları takip edebilirsiniz. Bakalım üçüncü deste. Üçüncü deste bize ne mesajlar verecek? Neyi bilmelisiniz? Hayatınızda neler gelişiyor, neler oluyor arkadaşlar? Kılıç üstüne kılıç. Şimdi Kılıç Prensi hayatınızda biraz böyle çatışma ruhlu, biraz fevri bir karakter olabilir. Ya da siz bu hale bürünecek olabilirsiniz. Yani burada bir kılıçların çekileceği, ani kararların verileceği, belki biraz sert söylemlerin olacağı, bir süredir böyle önünüzü görmediğiniz, aydınlanmayan durumlarda bir aydınlanma ve ani kararlar verme durumu yaşanabilir. Birileriyle böyle sözsel tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani bu böyle ani, keskin kararlar veren taraf siz olabilirsiniz ya da hayatınızda böyle biraz lafıyla, sözüyle, davranışlarıyla sizi zora sokacak bir şahıs olabilir. Ama burada ani bir durum var, yani ani bir gelişme yaşanıyor. Burada bir yol var. Yol alıyorsunuz ve para şövalyesiyle birlikte güç kartı geldi. Daha çok özellikle böyle maddi kariyer alanlarında bir yol alma durumu var. Yani bir yere gidiyorsunuz siz. Mevcut durumunuzun üst seviyeye çıkmasıdır bu. Ya mevcut bulunduğunuz mesela iş yerinde çalışıyorsanız atıyorum yükselme ya da istediği maddiyatı elde etme, güçlenme hali olabilir bu. Ya da mevcut bir işiniz yok ve arayıştaysanız yeni bir işe adım, güçlenme ve tatmin olma durumu. Yani aslında hayatınızın özellikle maddi alanlarında bir yol kat etme, beklediği bir belki paranın eline geçmesi, kendini tatmin olmuş hissetme ve güçlenme durumu söz konusu. Ama atıyorum taşınmak isteyenler taşınacak ya da bir yere gitmek isteyenler gidecekler oraya. Tabii şöyle bir şey var, para biraz da ağır bir enerjidir. Bu yavaş olabilir, yavaş bir gelişme olabilir. Yani pat diye değil de biraz daha yavaş bir süreç olabilir. Yol almak, yol kat etmek isteyenler için yol var. Bu yolu kat edeceksiniz. Ya da bir yere gitmeyi, bir şey yapmayı düşünüyorsanız eğer ki bunu gerçekleştirirseniz, o yola giderseniz, o fikri gerçekleştirirseniz bu size olumlu anlamda geri dönüş sağlayacak ve sizi güçlü kılacaktır da der kartlar bize. Yani eyleme geçmekten çekinmeyin diyorum açıkçası. Yeni başlangıçlar var burada. Şimdi kiminiz için hayatınıza yeni bireyler girecek. Yeni iletişimler, yeni ortamlar. Tabii kupa bize duygusal aşk hayatını verir ama bu sadece böyle olmak zorunda değil. Yani belki yeni bir iş ortamı, yeni arkadaşlıklar, böyle iletişim odaklı yeni durumlar. Beklediğiniz bir kişinin size adım atması, yeniden bir araya gelme, yeniden duyguların coşması. Kader çarkıyla birlikte geçmiş döngü de oluyor aslında. Mesela biri vardır, geride kalmıştır ama sizin için geçmişte değildir ve bu kişi tekrar hayatınıza gelebilir. Tekrar bir iletişim kurulabilir. Tekrar bir duygular coşabilir. Yani yeniden bir başlangıç yaşayacaksınız. İlişkisi olmayanlar, yeni birini tanıyabilirsiniz. Yani kesinlikle burada yeni başlangıçlar, yeni adımlar var. Yeni kişilerle tanışma var. Kiminiz zaten burada bir beklenti içindesiniz. Yani birini, bir şeyi bekliyorsunuz. Şimdi para dokuzlusu tek başına bize maddi odaklıdır. Yani ben bir yerden para bekliyorum ya da emek harcadım. Emeğimin karşılığını bekliyorum. Veya işte iş hayatına atılmak istiyorum ve bekliyorum. Bir haber bekliyorum gibi. Maddi anlamlarda beklentileriniz varsa bu beklentiler karşılanacak ama bu da uzun vadeli. Yani tak diye olacak bir şey değil. Biraz yavaş ilerleyen bir süreç. Fakat elde edeceksiniz bunu. Tabii üstüne değnek prensi de geldi ve kupa yedilisi. Aslında şudur.
Değnek prensi biraz daha olgunlaşmamış bir enerjidir. Yani kişi daha anlık hareket eder, ileriyi düşünmez, keyfi, duygularına göre, isteklerine göre eyleme geçer ve anlık hareket edebilir. Tabii bu da kişiyi sıkıntıya sokabilir. Hatta bu kişi tatminkar biri olmayabilir. Yani sevdiği birine gitse bile orada uzun süre kalmayabilir, sıkılabilir ve farklı yollar aramak isteyebilir. Heyecan peşinde olabilir. Şimdi siz hala bu kişiyi bekleyecek olabilirsiniz. Yani böyle bir karakterin size dönmesini, gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Evet, burada bir adım var. Yani bu kişi size adım atacaktır, fakat bunun ben anlık bir adım olacağını görüyorum. Bu kişinin çok fazla tercihim var. Çok fazla önümde seçeneklerim var. Yani ben bunlar arasından bir tek seni seçemem diyeceğini görüyorum. Hani siz aslında daha böyle elle tutulur, ayakları yere sağlam basan, ileriye dönük bir şeyler istiyorsunuz ama bu beklediğiniz şahıs böyle bir şahıs değil. Anlık hareket eden bir şahıs, bilginiz olsun. Ben yine her iki destede olduğu gibi burada da ekstra kartlar seçmek istiyorum. 1'e ve 2'ye seçmiştim. Şimdi burada geçmişten gelen bir şahıs, yine burada geçmişten gelen bir tanıdık ve bunun mutluluğunu yaşayacağınızı görüyorum ben. Yani şu geçmişten beklediğiniz kişi kimse, iletişim kurmasını istediğiniz kesinlikle iletişime geçiyor ama burada bir kararsızlık evresi var. Bakın burada hem size dedim ya, olgunlaşmamış, anlık hareket eden, ileriye dönüp düşünmeyen ve böyle çok fazla tercih var önümde, seçim yapamıyorum diyen biri var. Kendini bir yere adapte edemiyor. Kararsızlık enerjisidir bu. Burada da aynı şekilde kararsızlık. Yani ben size şunu söyleyebilirim. Hepinizin hikayesi farklı. Şimdi burada geçmişten gelecek böyle bir karakter var. Evet, bu sizi mutlu edecek. Tamam mı? Ama burada kartlar bana diyor ki bak, burada ben kararsızım ha. Yani ben sana tamam gelecek, mutlu olacaksın ama ileriye dönük böyle devam eder diyemem. Yani bu kişide adımlarında belirsizlik var. Bu anlık bir mutluluk olabilir diyor. Hani bu bireysel bir açılımdır. Şimdi herkesin farklıdır yani yolu. O yüzden net bir şekilde ileriye dönük net adım var diyemem ama burada bir kararsızlık görüyorum bu kişide. Toparlamam gerekirse özellikle iş güç kariyer anlamlarında eyleme geçmeniz size fayda sağlayacak. Güçleneceksiniz. Maddi anlamda beklentileriniz varsa olumlu sonuçlar alacaksınız. Burada yeni tanışıklıklar var. Yeni aşk hayatları. Kiminiz yeni birileriyle tanışacaksınız. Yeni ortamlara gireceksiniz. Bu yeni iş ortamı bile olabilir. Kiminiz için beklediğiniz biri size adım atıyor. Bir yol kat etmek isteyenler, mevcut konumda yükselmektir bu. Yol kat etmek hem de gerçek anlamda bir yerden bir yere gitme isteğidir. Bunu gerçekleştirecekler. Yükselme durumu var. Sadece hayatınıza alacağınız kişilere, özellikle geçmişte problem yaşadığınız kişilere dikkat edin. Bunları tekrardan hayatınıza almanızı pek de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Umarım fayda sağlamıştır açılım size. Yorumlarda istek önerilerinizi ya da bu açılımla ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz bana destek olmak adına. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da ekstra açılımlarım var. Faydalanabilirsiniz oradan. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.